Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu ARM Markdown'da kod öbeği ve satır içi R kodu oluşturma. Örneklerle gösterim alt başlığımız. Ee, R kod öbeği ve satır içi R kodu RStudio araç çubuğunda ekle düğmesi şurada yer alan düğmemiz. Şu kısmı kastediyoruz. Veya Ctrl Alt artı I klavye kısa yolunu bu Windows işletim sistemlerinde geçerli. Macintosh'larda ise CMD artı Option artı I, yani bu üç klavye tuşunu kullanaraktan bir R kod öbeği ne yapabiliriz? Ekleyebiliriz. Bir kod öbeğini yapabileceğimiz pek çok şey vardır. Metin çıktısı, tablolar ve grafikler üretebiliriz. Tüm bu çıktılar üzerinde küme parantez içinde ya da diğer adıyla kıvırcık parantez içinde kod yazarken 3 tane ters virgül işareti ya da ters tırnak işareti kullanıyoruz. Bunun R kodu ve parantez içinde R kodu olduğunu belirtir bir harfimiz var. Akabinde de opsiyonlar yazıyoruz. Örneğin result eşittir height gibi bir opsiyon yazabiliriz buraya. Bu sayede elde edeceğimiz sonucu ne yapabiliriz? Gizleyebiliriz. Ya da şekil R kodlarını kullanarak elde edeceğimiz şeklin neyini, yüksekliğini ayarlayabiliriz. Örneğin fig.height eşittir 4 yazdığımızda inch cinsinden ne yapacak? Şeklin yüksekliğini 4 inç olarak ayarlayacak. Yığın seçeneklerini neyle ayırıyoruz? Virgülle ayırıyoruz. Örneğin burada R kodu kod öbeğini yazmadan önce ne yaptık? Burada chunk label, yani R kodu parçasının etiketi, sonuçları gizli opsiyonu ve şeklin yüksekliğinden ne yaptık? Bahsettik. Akabinde de altında da nelerimizi gireceğiz? Kodlarımızı gireceğiz. Burada neyimiz var? Kodlara ilişkin opsiyonlarımız, seçeneklerimiz, nasıl olması, çıktının nasıl olması gerektiğini ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Bir kod parçası seçeneğinin değeri seçeneklerin son derece esnek kılan keyfi bir R ifadesi olabilir. Örneğin R kod öbeği değerlendirme seçeneği, bu değerlendirme seçeneği evaluation, yani değerlendirin ilk 4 harfini vermişler koda. Bir kod parçasını ya da kod öbeğinin değerlendirip değerlendirilmeyeceğini ya da yürütülüp yürütülmeyeceğini kontrol etmemizi sağlar. Ve bir kod parçasını önceden tanımlanmış bir değişken aracılığıyla koşullu olarak değerlendirebiliriz. Örneğin aşağıda oldukça keyfi, absürt bir kod değerlendirme kriteri oluşturuldu. Burada do it bizim verdiğimiz bir isim. Herhangi bir şey verebilirdik. Do it adında bir ifadeye bir değer atandı ve akabinde yer alan kod öbeğinin çalıştırılması bir ifadeyle ilişkilendirildi. Örneğin bir R kod öbeği yazacağız. Burada bu kod öbeği ne zaman çalıştırılacak? Do it ifadesi system date, yani system date şu anki tarih. Eğer 2018'in Şubat 14'ünden büyükse ne yapacak? Kod öbeğini çalıştıracak. Bu böyle bir R kodu yazdıktan sonra örneğin burada başka bir kod öbeği yazdık.
eval yani kod parçasının değerlendirilmesi doit'e eşit olduğunda gerçekleşecek. Burada bir kod satırı yazdık. Bu kod satırı ne diyor? Eğer burada dediği normal dağılımdan rastgele standart normal dağılımdan daha doğrusu rnorm komutu 100 tane rastsal sayı çek anlamı taşıyor. Yani standart normal dağılım ne? Ortalaması 0, varyansı 1 olan normal dağılımı kastediyoruz. Eğer başka bir normal dağılımı kastetmiş olsaydık onu ne yapmamız gerekiyor? Belirtmemiz gerekiyor. Örneğin ortalaması 5, standart sapması 10 olan bir normal dağılımdan 100 tane sayı çek dediğimizde onu başka bir şekilde ne yapmamız gerekiyor? Yazmamız gerekiyor. Burada sadece eval opsiyondan bahsettik. Diğer başka opsiyonlar da mevcut. Takip eden videolarımızda bu opsiyonlardan ne yapacağız? Bahsedeceğiz. Bu dersimiz burada bitmekte. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.